Merhaba. Çevrenizde pek çok dolandırıcılık vakası duyuyorsunuzdur. Son günlerde özellikle bankacılık sistemlerine girilip hesap bilgileri ve şifrelerin ele geçirildiği, hesapların boşaltıldığı, bankadan arandığı söylenerek hesap sahibiyle konuşarak yüklü miktarda kredi çekilmesi için onaylar alındığı şeklinde dolandırıcılık vakaları hızla artmaktadır. Bu konular ile ilgili ayrıntılı bilgiler vereceğim ve alınması gereken önlemler konusunda sizi bilgilendireceğim. Lütfen dikkatlice dinleyiniz. Hak nedir? Social Engineering, sosyal mühendislik bilgi güvenliği alanında, sosyal mühendislik, insanların psikolojik manipülasyonu ile gizli bilgiye erişim sağlamaya çalışan bir tekniktir. Klasik hacking yöntemlerinden farklı olarak, teknik araçlar yerine insanlar hedef alınır. Örneğin, bir çalışanın e-posta ya da şifre bilgilerini almak amacıyla sahte bir senaryo yaratmak buna örnek olabilir. Hak sistemi, bilgi sistemlerine yetkisiz erişim elde etmek için kullanılan yöntemler, araçlar veya yazılımlar bütünüdür. Bu sistemler kötü amaçlı yazılımlar, açık kaynak zafiyet tarayıcıları veya daha karmaşık araçlar olabilir. Hacking nasıl yapılıyor? Bir bilgi toplama. Hedef hakkında olabildiğince çok bilgi toplanır. Bu, hedefin e-posta adresleri, telefon numaraları ve sosyal medya hesapları gibi bilgileri içerebilir. Sosyal mühendislik genellikle bu aşamada başlar. 2. Zafiyet analizi. Toplanan bilgiler kullanılarak, hedefteki güvenlik açıkları ve zayıf noktalar belirlenir. Güvenlik açıkları tarayıcılar veya manuel testler ile tespit edilebilir. 3. Saldırı hazırlığı. Güvenlik açığı olan sistemler belirledikten sonra, istismar araçları kullanılarak hedef sisteme erişim sağlanır. Bu araçlar sistemdeki açıkları kullanarak yetkisiz girişe imkan tanır. 4. Yetki yükseltme ve kalıcı olma. Erişim sağlandıktan sonra, saldırgan genellikle yetkilerini artırmak ve sistemde kalıcı olmak için yöntemler kullanır. 5. İz silme. Erişim sağlandıktan ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, saldırgan geride iz bırakmamak için sistemdeki logları temizler. Hak sistemi ile ilgili etik yaklaşımlar. Bu tip bilgilerin amacı eğitim amaçlı olmalı ve güvenlik önlemleri hakkında farkındalık yaratmalıdır. Kötü niyetli hacking yasadışıdır ve ciddi yasal sonuçları vardır. Kurumlar, sistemlerini ve bilgilerini bu tür saldırılardan korumak için çeşitli önlemler alır, örneğin, sosyal mühendislik eğitimi, çalışanları bilinçlendirmek ve sahte e-postalara veya taleplere karşı dikkatli olmalarını sağlamak. Güçlü parola politikaları, güvenli ve güçlü şifrelerin kullanılması, 2 faktörlü kimlik doğrulama, 2FA hesapların ek bir güvenlik katmanı ile korunması. Bu konuların derinlemesine incelenmesi için etik sınırlar çerçevesinde hareket etmek ve yalnızca yasal ve güvenlik amaçlı bilgi paylaşmak önemlidir. Peki SS7 nedir? SS7, telekomünikasyon dünyasında kullanılan ve telefon ağları arasında veri ve sinyal iletimi sağlayan bir protokoldür. 1975'ten beri kullanılan SS7, mobil operatörlerin çağrı yönlendirmesi, SMS gönderimi, dolaşım hizmetleri ve faturalandırma gibi işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır. Ancak, protokolün ilk geliştirilme zamanında, güvenlik konusu bugünkü kadar ön planda olmadığı için bazı zafiyetler taşır. SS7'nin kullanım alanları, çağrı yönlendirme. Bir telefon araması yapıldığında, SS7 protokolü aramanın doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar. Dolaşım hizmetleri. Bir kullanıcının farklı bir operatörün kapsama alanına girmesi durumunda bağlantının korunmasını ve iletişim hizmetlerinin devam etmesini sağlar. SMS ve MMS gönderimi, kısa mesajların ve çoklu ortam mesajlarının doğru bir şekilde iletilmesini mümkün kılar. Faturalandırma ve abone yönetimi, abone bilgilerinin güncellenmesi ve doğru şekilde faturalandırılması gibi işlemleri destekler. SS7 güvenlik açıkları neler? SS7 protokolü, zamanında yalnızca güvenilir telekom şirketlerinin erişebileceği bir sistem olarak tasarlandığı için yeterli güvenlik önlemleri içermiyordu. Günümüzde bu, bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkarmıştır. Bir yetkisiz erişim, SS7'yi kötüye kullanan saldırganlar, hedef kişilerin aramalarını ve mesajlarını gizlice dinleyebilir veya kaydedebilir. 2. Konum takibi. SS7 protokolü kullanılarak, saldırganlar hedef kişinin mevcut konumunu belirleyebilir. 3. Kimlik doğrulama bypass'ı.
İki faktörlü kimlik doğrulama, 2FA, sistemini kullanan servislerin SMS ile kod göndermesi halinde, SS7 zafiyetleri kullanılarak bu SMS'ler yakalanabilir ve hesap güvenliği riski atılabilir. SS7 saldırıları nasıl yapılır? Bu tip saldırılar, genellikle SS7 protokolüne erişimi olan ve bu erişimi kötüye kullanan uzman kişiler tarafından yapılır. SS7 ağına erişim elde etmek, sıradan bireyler için zor olsa da, siber suç örgütleri ve devlet destekli aktörler gibi daha büyük gruplar, bu tür erişimi sağlayabilir. SS7 güvenlik açıkları genellikle aşağıdaki gibi istismar edilir. Sahte baz istasyonları. Saldırganlar, SS7 protokolünü kullanarak sahte baz istasyonları oluşturabilir ve hedeflerin telefonlarıyla iletişim kurabilir. Sinyal yönlendirme. Hedefin sinyalini farklı bir yöne yönlendirerek, arama ve mesajları ele geçirebilir. SS7 güvenliğini artırmak için alınan önlemler nelerdir? Telekom operatörlerinin güncellemeleri. Telekom şirketleri, SS7'yi daha güvenli hale getirmek için ekstra güvenlik önlemleri ve modern protokoller eklemeye çalışıyorlar. Yedek güvenlik katmanları, SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama yerine, uygulama tabanlı, örneğin Google Authenticator, doğrulama yöntemlerinin kullanılması önerilir. İzleme ve analiz sistemleri, SS7 trafiğinin izlenmesi ve şüpheli etkinliklerin tespit edilmesi, potansiyel saldırıları önlemeye yardımcı olabilir. SS7'nin güvenlik zafiyetleri, telekomünikasyon dünyasının dikkatini çekmiş ve yeni nesil protokollerin geliştirilmesini hızlandırmıştır. Bu tür güvenlik konuları, telekom operatörlerinin ve güvenlik uzmanlarının sürekli olarak üzerinde çalıştığı alanlardır. SS7 sistemi içerisinde IMSI nedir? IMSI ele geçirmek hacker'a ne sağlar? Hacker bu şekilde nasıl kötü eylemler yapabilir? Telefon kullanıcıların hacker'lara karşı ne tür tedbirler alması gerekir? IMSI, bir mobil kullanıcının kimliğini tanımlamak için kullanılan benzersiz bir numaradır. Bir mobil operatörün abone veri tabanında kullanıcıyı tanımlamaya yarar ve genellikle bir sim kart üzerinde saklanır. IMSI, GSM ve diğer mobil ağ sistemlerinde kullanılır ve bir mobil kullanıcının ağ tarafından tanınmasını sağlar. IMSI ele geçirmek hacker'a ne sağlar? IMSI'yi ele geçirmek, bir hacker'ın hedef kullanıcının kimliğini belirlemesine ve belirli izleme ve gözetim tekniklerini uygulamasına olanak tanır. IMSI'nin ele geçirilmesiyle hackerler aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilir. Bir konum takibi, IMSI, bir kullanıcının hangi baz istasyonuna bağlı olduğunu belirlemek için kullanılabilir. Bu, kullanıcının yaklaşık konumunun izlenmesini mümkün kılar. 2. Çağrı ve mesaj dinleme. IMSI kullanılarak bir kullanıcının aramaları ve mesajları sahte baz istasyonları aracılığıyla ele geçirilebilir. 3. Kimlik hırsızlığı. IMSI numarasıyla saldırganlar, kullanıcıların kimlik bilgilerini taklit edebilir ve bu bilgileri kötü niyetli faaliyetler için kullanabilir. 4. Gizli dinleme ve gözetim. Özellikle devlet destekli aktörler veya gelişmiş siber suç örgütleri, IMSI'yi kullanarak belirli hedeflerin iletişimlerini gözetleyebilir. Hackerler IMSI ile nasıl kötü eylemler yapabilir? IMSI caçır kullanımı. Bu cihazlar, bir bölgedeki mobil cihazların IMSI numaralarını toplayarak sahte bir baz istasyonu gibi davranır. Kullanıcılar bu sahte istasyona bağlandığında, saldırganlar telefon görüşmelerini ve SMS'leri dinleyebilir ve hatta şifreleme seviyesini düşürebilir. SMS ve çağrı yönlendirme. IMSI kullanılarak bir kullanıcının çağrıları ve SMS'leri başka bir yöne yönlendirilebilir, böylece saldırganlar önemli bilgileri alabilir. 2 faktörlü kimlik doğrulama, 2FA, atlatma. Bankacılık ve diğer çevrim içi hizmetler, 2 faktörlü kimlik doğrulama için SMS tabanlı kodlar kullanır. IMSI ile birlikte, SS7 zafiyetleri kullanılarak bu kodlar ele geçirilebilir ve hesaplara izinsiz erişim sağlanabilir. İle nasıl kötü eylemler yapabilir? IMSI caçır kullanımı. Bu cihazlar, bir bölgedeki mobil cihazların IMSI numaralarını toplayarak sahte bir baz istasyonu gibi davranır. Kullanıcılar bu sahte istasyona bağlandığında, saldırganlar telefon görüşmelerini ve SMS'leri dinleyebilir ve hatta şifreleme seviyesini düşürebilir. SMS ve çağrı yönlendirme. IMSI kullanılarak bir kullanıcının çağrıları ve SMS'leri başka bir yöne yönlendirilebilir, böylece saldırganlar önemli bilgileri alabilir.
İki faktörlü kimlik doğrulama, 2FA, atlatma. Bankacılık ve diğer çevrim içi hizmetler, iki faktörlü kimlik doğrulama için SMS tabanlı kodlar kullanır. IMSI ile birlikte, SS7 zafiyetleri kullanılarak bu kodlar ele geçirilebilir ve hesaplara izinsiz erişim sağlanabilir. Telefon kullanıcıların alabileceği tedbirler neler olabilir? Bir güvenli iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanma. SMS tabanlı doğrulama yerine, uygulama tabanlı doğrulama yöntemleri tercih edilmelidir. 2. Telefonun şüpheli davranışlarını izleme. Telefonların aniden bağlantı kopması, anormal aramalar veya mesajlar gibi olağan dışı davranışlarını fark edebilmek için dikkatli olunmalıdır. 3. Uygun güvenlik ayarları. Telefonlarda mümkünse şifreleme kullanılmalı ve şüpheli uygulamalar yüklenmemelidir. 4. VPN ve güvenli bağlantılar. Güvenli bir internet bağlantısı kullanmak, verilerin daha güvenli kalmasını sağlar. 5. Mobil operatörle iletişim. Mobil operatörünüzün güvenlik protokolleri hakkında bilgi sahibi olun ve ek güvenlik seçenekleri, örneğin SIM kilidi, kullanın. IMSI Catcher tespit uygulamaları. IMSI Catcher ve sahte baz istasyonlarını tespit edebilen mobil uygulamalar indirilebilir, ancak bunlar sınırlı bir koruma sağlar. IMSI ve SS7 ile ilgili güvenlik zafiyetleri, mobil kullanıcılar ve telekom operatörleri için önemli tehditler oluşturmaktadır. Bu tür tehditlere karşı farkındalık ve uygun güvenlik önlemleri almak, kullanıcıların verilerini koruma konusunda önemli bir adımdır. Son 5 yıl içinde, SS7 protokolündeki güvenlik açıklarından yararlanarak gerçekleştirilen bazı siber saldırılar, dünya genelinde dikkat çekmiştir. Bu saldırılar, genellikle mobil iletişim ağlarının zayıf noktalarını hedef alarak kullanıcıların iletişimlerini izlemeyi veya finansal bilgilerine erişmeyi amaçlamıştır. İşte bu tür saldırılara dair bazı örnekler. 1. Almanya'da banka hesaplarının hedef alınması. 2017 yılında Almanya'da, saldırganlar SS7 protokolündeki açıkları kullanarak, bankaların SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini atlattılar. Bu yöntemle, kullanıcıların bankacılık hesaplarına erişerek para transferleri gerçekleştirdiler. Saldırganlar, kullanıcıların bankacılık bilgilerini ele geçirdikten sonra, SS7 zafiyetlerini kullanarak bankaların gönderdiği doğrulama SMS'lerini yakaladılar ve işlemleri onayladılar. 2. İngiltere'de kripto para cüzdanlarının hedef alınması. 2018 yılında İngiltere'de, bazı kripto para yatırımcıları, SS7 protokolündeki güvenlik açıkları nedeniyle saldırıya uğradı. Saldırganlar, kullanıcıların telefon numaralarını hedef alarak, kripto para cüzdanlarına erişim sağladılar ve önemli miktarda kripto para çaldılar. Bu saldırılar, SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamanın güvenilirliğini sorgulattı. 3. Amerika Birleşik Devletleri de politikacıların iletişimlerinin izlenmesi. 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, bazı politikacıların ve üst düzey yetkililerin telefon iletişimlerinin SS7 protokolündeki açıklar kullanılarak izlendiği rapor edildi. Saldırganlar, bu kişilerin telefon görüşmelerini ve mesajlarını takip ederek hassas bilgilere erişmeye çalıştılar. Bu olay, mobil iletişim ağlarının güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. 4. Türkiye'de SS7 tabanlı saldırı iddiaları. Türkiye'de, özellikle finans sektöründe faaliyet gösteren bazı kurumların, SS7 protokolündeki zafiyetler nedeniyle saldırıya uğradığına dair iddialar bulunmaktadır. Bu saldırılarda, kullanıcıların bankacılık işlemlerine ait SMS doğrulama kodlarının ele geçirilerek hesaplarına izinsiz erişim sağlandığı öne sürülmüştür. Ancak, bu tür saldırılar genellikle detaylı bir şekilde raporlanmadığı için spesifik örnekler sınırlıdır. Bu tür saldırılar, mobil iletişim ağlarının güvenliği konusundaki zafiyetleri gözler önüne sermektedir. Kullanıcıların, SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama yerine, daha güvenli alternatif yöntemleri tercih etmeleri ve mobil operatörlerin de ağ güvenliğini artırmak için gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir. Evet, sanırım bu bilgiler yararlı olmuştur. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma destek olmak maksadıyla abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve videolara yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.